sizlerle 54 milyon, hatta 55 diyebiliriz. 55 milyonluk bir kaleyi sıfırlayacağız. Ee, Red kale. İçtimamızı açtık. Yani burada şunu göstermek istiyorum. Ee, 55 milyon, hatta galiba 56 milyondu. Şimdi tekrar bakarız birazdan kaç gücü olduğuna. İlk onun içinde olan bir kale. İçerisi full T7. Bizim içtimamızda full T7 değil gördüğünüz gibi. Ona rağmen nasıl sıfırlanır? Gerçekten sıfırlanabiliyor mu bu güçte? Bakın 1 milyon 160 bin asker var içinde. Kuleleri full, kale seviyesi zaten yüksek, içerideki kahramanların seviyesi yüksek. Zaten hani 56 milyon güçte olan bir kalenin takımı zayıf değil, bilginiz olsun. Güçlü bir ekibi var. Barbaros'u boş bırakmış. Ama normalden zaten güçlü. İlk onda bir kale. Kahramanları da hepsi 5 yıldız. İçerideki kompları da aynı şekilde aslında. Ve daha önemlisi kale full T7 arkadaşlar. Yani T1, T2, 3, 4, 5, 6 asker yok. 10 tane bile yok içinde. Öyle söyleyeyim size. Bu mızrak komp olduğu için buna daha önce kılıç iyi olur. Eğer kılıç elinizde yoksa ok veya yine aynısı mızrakla gidebilirsiniz. Ama gidip de mesela bunun süvari atmamak lazım. Buradan bunu da paylaşayım. Bu kahramanları niye çevreye yayıyorum? Bunların olduğu yerlere kale ışınlanmasın diye, destek atmasın diye etrafa yayıyoruz ki bu kalenin etrafını sarmış durumdayız Red Kalesi'nin. Bakın 54.842 ama 56 falandı bu. Askerleri biraz azalmış. Gerçekten güçlü bir kaleydi. Zaten hani bu güç hani çok da anlatmama gerek yok. Erdemini görüyorsunuz, gücünü görüyorsunuz. Kimisi işte diyor ki böyle milyon üstünde asker olduğunda bilmem ne olduğunda sıfır kaleler sıfırlanmaz. Abi hepsi sıfırlanır. Bir gece ansızın ekip gelir ve sizi sıfırlar. Yani eğer savaş içindeyseniz uyurken kalkan basın. Ha, kendinize çok güveniyorsanız da videonun sonunda göreceksiniz. Bu kale sıfırlanmış bir kale olacak. Bu arada bu videoyu ben sabaha karşı telefondan çektim. Şu an seslendirmesini yapıyorum. Bir de mikrofonla ilgili bir sorun yaşadığım için, kulaklarınızda düşündüğüm için farklı bir mikrofonla çekim yapıyorum. Bu seferki de daha farklı bir mikrofon. Bir de sonradan ses ekliyorum ki birebir sesin iniş ve çıkışlarını takip edebileyim. Sizlerin izleyişinde bir problem yaşamayın. Rahat rahat, gönül rahatlığıyla videoyu izleyebilin. Ani kulak patlamaları, televizyonda ses patlamaları olmasın. Bir önceki video için de kusura bakmayın. Yani hani patladığını fark etmek çok zor çünkü onu fark edebilmem için benim kayıt yaptığım programın içine girip ses dengesine bakmam lazım. İnişine çıkışına. Gördüğünüz gibi ilk içtimada her zaman kayıp karşıya göre daha fazla oluyor. Bakın 231 bin ağır yaralısı var şu anda. Hastane kapasitesi dolmuş değil. Çünkü bu adam full seviye. Nereden baksanız bir 400 bine yakın kapasitesi vardır. 11.461 asker kaybetti. Bakın hepsi T7. Size bütün detayları gösteriyorum burada. Full T7. Bir tane bile T6'sı falan yok adamın. Yani bizim için problem teşkil eden bir kaleydi. Sabaha karşı girdik, sıfırladık. Gücü de burada hani 55 olarak çıkmış ama 56 küsürdü. Neden düşük çıkmış bilmiyorum. O sırada ya da biri gitti kafama attı, ne yaptı? Gözümden kaçmış olabilir.
Yani burada gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim gibi böyle artık kafasına silmeyi koymuş, artık karşı tarafı yok etmeyi kafasına koymuş bir ekip varsa rakip olarak karşınızda, ister 70 milyon güç olsun, ister 90 milyon, önemli değil. Uyuyorsanız o kale sıfırlanır. Buradan krallığın birincisi Lato'ya da sesleneyim. Lato, canım 138 milyon gücün olabilir ama o kaleni açıkta bırakırsan bir gece sana da böyle ziyarete geliriz. Sabah kalktığında da bir bakarsın o 4,5 milyon askerin kalmamış. Yatırırsın 1 milyon dolar oyuna, tekrar basarsın canım, tamam mı? Uyumadan önce dikkat et, ayağını denk al. Yoksa sonu kötü. Savaş tam gaz devam ediyor zaten. Buradan anlayacağınız şekilde de 88 iç savaşın esiri durumunda. Ha, biz savaşı ister miydik? Hiçbir zaman böyle savaşalım, edelim, insanları sıfırlayalım, onlara zarar verelim, edelim kafasında olmadık. Ama daha önceki videolarda da sizlerle paylaştığım gibi ihanet eden çok fazla kesim oldu. Yani mazlumları sömüren bir kitle oldu. Güç bazen demek ki insanın başını döndürüyor. Sessiz kaldıkça kendilerini fazla güçlü görüp her şeyi yapabileceklerini düşündüler. İşte ben kralım, ben ne dersem o olur. Hani köpek muamelesi çekmeye kalktılar. Sonuçta buralara kadar geldi. Yani ben 20 gündür 50 milyon güçteyim. İlerleyemiyorum 50 milyon gücü çünkü deli gibi asker kaybediyorum savaşta. Ama ben 100k, 500k kaybederken karşısı 200k, 1 milyon asker kaybediyor. Öyle bir fark var. Olan karşı tarafa oluyor. Bakın, krallığın en güçlü kalelerinden biri, en savaşçı kalelerinden biri. Hani erdemine de diyecek bir şey yok. 18-19 milyon erdem, ciddi bir erdem. Savaş yapmak gerekiyor o kadar erdeme sahip olmak için. Yani tek başına KVK'da olacak bir erdem de değil. Burada size yine askerlerimizi gösteriyorum. Bakın, T7 değil. Ama rakip full T7 ve içinde 1 milyondan fazla da asker var. Bizim çıkarttığımız içtima 1,6 milyondu, 1,8 milyon. Hani 2 milyon bile değil, full kapasitede bile değil. Ama gördüğünüz gibi ufak ufak patates olma yolunda gidiyor. İnanın hani bunu da sizlere göstermek için oturdum sabah, kayda aldım. Bu telefonumun kaydı aslında. Bilgisayardan çekim yapmadım. Telefon kaydını paylaşacağım. O yüzden ekran biraz hani böyle üstten ve alttan geniş ekran gibi görünebilir. Bilginiz olsun. Görseller o yüzden biraz daha farklı ama görüntü kalitesinde bir düşme yok. Gayet net görebileceksiniz. Bu arada beklerken bunu şunu söyleyeyim. Göç için çok soru geliyor. Hani Discord'da göçle ilgili işte konuşulduğu, edildiği bilgisi çok paylaşılıyor. Yani arkadaşlar, bir 10 gündür, 15 gündür aynı muhabbetler dönüyor. Yani spekülasyon değil, bu göç gelecek zaten. İlla ki gelecek, gelmeme şansı yok. Ama ne zaman olacağına dair kimse net bir şey diyemez size. Hani biraz heyecan yaratıyor, şevkinizi de kırmak istemiyorum ama benim beklentim, söylemiştim size, Mayıs sonu, Haziran başı gibi en azından oyun resmi bir açıklama yapar diye düşünüyorum. Sadece ortaya dedikodu atılıyor ki insanları herhalde biraz daha oyunda tutmak için. Hani bekleyen çok fazla kişi var. Umutları yok etmemek adına. Ama zaten göç gelecek. Gelmeme şansı yok yani arkadaşlar. Yani o yüzden bu tarz soruları artık yine sormak isteyenler sorsun tabii ama
Spekülasyonları da böyle hani göç geliyor gibi videolara falan çok kapılmayın. Ortada daha göç yok. Oyundan resmi bir açıklama da yok. DC'de dönen şey hani muhabbette moderatör açıklama yaptı falan. Adam moderatör olarak da görünmüyor zaten. Ya görünse bile zaten söylediği şey de genel bir şey. Göç gelecek. Yani gelecek, hepimiz bunu biliyoruz. Zaten gelmeme şansı yok. Ama öyle pat diye olmuyor işte. Arka planda zaten yazılımların hazırlanması vesaire. Bakın 52 milyona düştü bu arada kale. 54K ölüsü var. Ağır yaralı 138K diyebiliriz. Yani hastanesi doldu şu anda bu adamın. Bundan sonraki vurduğumuz ses getirir. Ses getirir. 54K T7 daha gitti. 54K. Bakın mızraktan çok gitmiş. Bu arada bu adamın ana kompu iki tane mızrak çıkıyor. O yüzden mızrağı çok basmış. Hem RAM kompuyla çıkıyor hem Richard kompuyla çıkıyor. Ondan kaynaklı 400K sadece mızrak vardı içeride. Savaştan ciddi bir kaleye düşürdük. Hatta ciddi bir kaleye düşürmeyi de geç, sıralamayı da komple değiştirdik. İlk 5'te 6'daki adam oldu sana ilk 15'e düştü. Yani 12. 13. falan olur. Zaten en sonunda göreceğiz kaçıncı olduğunu sıralamada. 54K'sı gitti. Burada mesela hani bizden 29K gitmiş gibi görünüyor ama biz oraya içtimai 12-13 kişi katılıyoruz. Ve o 12-13 kişinin toplamı o kadar gidiyor. Yani adam başı 3K gibi bir şey. Ki herkesten o kadar gitmiyor. Mesela benden 800 asker gitti. Bir içtimada diyelim. Birinden fazla gidiyor. İçtimalar o yüzden aşırı avantajlı bir şey. Kale sıfırlarken. Bizdeki hani o kayıplar göz korkutmasın. Abi açandan da çok gidiyor gibi düşünmeyin. O giden askerler 15 kişiye dağılan ama diğer taraftan bir kişiden giden askere bakın. Ve silinen adam da krallığın en güçlü kalelerinden biri. Buradan sevgili Koreli arkadaşlara, Endonezyalı arkadaşlara ve Hintli arkadaşlara sesleniyorum. ASE ekibine sesleniyorum. Arkadaşlar yanlış yoldasınız. Ayrılmanız gerekiyor ASE'den artık. Hele ki savaşmayanlar, çiftçi olanlar, emek verenler ve oyuna para yatırmayanlar mutlaka ve mutlaka ayrılsın. Çünkü biz bu çiftçi, bu hiç savaşmıyor gibi bir ayrım yapamayız. Bunu da kollayamayız. Gördüğümüzü yapıştırıyoruz. Yapacak bir şey yok. Savaştayız çünkü. Kimin ne olduğunu bilemeyiz. Zaten hani tarafsız olan ya da savaşmak istemeyene başka ittifaka geçin diyoruz. Hem mesela ASE bunu da yapmıyor. Diyor ki e, eğer siz EVA ekibinden ya da işte NSC ekibinden bir ittifaka geçerseniz biz o ittifaktaki sizin kalenize de saldırırız, sizi bırakmayız diyor. Bizde öyle bir soykırım yok arkadaşlar. İsteyen istediği yere geçsin ama ASE'den çıksın. Çünkü ASE'dekilerin hepsine savaşıyoruz. Yani sıfırlanacak o kaleler. Yapacak bir şey yok. Red'i mesela bu askerleri tekrar basabilir mi? Hayır abi basamaz. Ne kadar para yatırırsa yatırsın. Bunu kolay kolay yapamaz. Çünkü bu adam milyoner değil. Yani bir dünya birincisi gibi 700 milyonluk bir hesap değil bu. 56 milyonluk bir kale. Bastığı para belli. Limiti belli. Tekrar basmak için hani para bile harcasa, şu ana kadar harcadığı para kadar harcasa bir ayını alır bu adamın rahat. Hiç para yatırmayan biri olsa zaten daha da fazla zaman alacak. Çünkü bir tane T7 basmak 1,5 gün sürüyor arkadaşlar. 3K asker. 3K asker 1,5 gün sürüyor. 3K. 1,5 günden de fazla da hadi hızlandırmaları falan da hesaba katıyorum. Yoksa işte bir gün 16 saat falan. Çok ciddi zamanlar bunlar. Hızlandırması olmayan birinin 2 günde 3K asker bastığını düşünün. 2 günde. 20 günde bu adamın basabileceği asker 30K.
Bir tane içtimada 50K'sı gitti az önce. Öyle düşünün. Tabii bunu şey için söylüyorum. Bir tane komp için söylüyorum. Mesela mızrak 400K'ydı. 300K'ya düştü. Şimdi bakalım ne olacak? 263, 38, 214. Evet, bakalım raporumuza. 50 milyona düştü gücü. Gördüğünüz gibi. Şu an ilk baktığımızdan 5 milyon gücü azalmış oldu. 152K askeri öldü. Hastane az önce demiştim doldu diye. O yüzden hafif yaralısı yok, sıfır. Artık vurduğu ölüyor. Eğer bizim aktiflik süremiz zaten daha fazla olsa bunları parçalayacağız. O bir net yani hani o bir gerçek. Bakalım şöyle bir askerlerine. Bakın mızraklı 250K kaldı adamda. En basit örneği 400 küsür K ile başladı. Yarıya kadar indi. Biz aktif olabilsek gün içinde tabii bunlar kadar. Bakın ben 341 asker gitmiş yani. Çok komik rakamlar. Bayağı bir dağıtacağız. Ama biz az aktiflik saati kişisine rağmen hem sayıca daha az aktif sayımız var. Bunu zaten başkent savaşlarında da görmüşsünüzdür. Ya da anıt savaşlarında. Son iki videoyu izleyebilirsiniz. İzlemeyenler mutlaka izlesin ama son videoda dakika 18'de hatta 17.30'da falan dikkat edin. Video uzun bir video. 3 ya da 4 kere bir ses patlaması oluyor maalesef. Kusura bakmayın onun için de. Ee, Onun dışında bir önceki canlı yayın videosunda da çark ve sohbet videosunda da izleyebilirsiniz. Canlı yayında da biraz ses patlaması oldu. Allah'tan arkadaşlar uyardı tabii. Hani daha hızlı fark ettim onda. Mutlaka ve mutlaka izleyin. Burada telefonu şarja taktığım için şarjı da görmüş oldunuz. %14'e düştü. Hem ekran kaydı hem oyun. Zaten azdı. Onun dışında yine ana konuya döneyim. Öz eleştiri de yapayım. Daha fazla aktif olsak çok büyük farklar yaratacağız. Ama elden bu kadar geliyor. Tabii ki hani herkesin özel hayatı var. Ben de dahil. Hem iş hayatım var hem özel hayatım var. Oyuna da belli bir zaman ayırabiliyorsun. Yapacak bir şey yok. Ama ona rağmen çok büyük farklar yaratıyoruz. Yani haritada bunların üstünlüğü var gibi görünse bile asker sayısında kale olarak baktığında bizim çok daha fazla üstünlüğümüz var. Bizden bir gidiyorsa bunlardan iki gidiyor. Bir de zaten artık oyunun yeni güncellemesinde haritada verilen kayıplar görülüyor. Oradan da görüp hani motive olabiliyor insan. Adamlar 20 milyon kaybetmiş, biz 10 milyon kaybetmişiz. Çok ciddi farklar var arada. Ya da şu kaleyi sıfırlamak bile her baba yiğidin harcı değil. Bakın adamlar şunu yapamıyor mesela. Gelip de bizim böyle 56 milyon, 57 milyon güçte olan bir kalemizi sıfırlayamazlar. Yani neyi sıfırlar? Bulur 25 milyon bir kale, 30 milyon ona girişebilir. Ki onu da denediklerinde çok zayiat vermişlikleri var. Ee, Çok güzel raporlar var yani elimde. Sıfırlamaya gelirken sıfırlanan kaleler oldu. Bu Bitcoin geldi mesela. Şimdi yolda birliklerimi kesti. Bayrağa saldırıyor bu arada bu. Ee,
Oraya da toplayıcı birlik göndermiştim. O yüzden çok hasar yiyor mesela şu an. Onu geri çıkartıp başka bir şey koymam gerekir. Bayrağı kafa atıyor mesela. Oyunu bilmiyor ama e, kafa kafaya gidiyor içeriden. Çünkü orada bakın benden 1142 asker gitmiş. Toplayıcı birliğim var. Tırt yani. İçeride kılıç kompu var. T5 falan karışık yani içerisi. Ben bunu geri çekerken şimdi bu kesecek. Ama çekeyim yani. Ölürse de ölsün. Çok mühim değil. Yerine bir Lubu atalım. Evet 2, 1 ve bir daha girelim bakalım ne olacak Red. En son 50 milyon mu kaldı gücü? Bu vuruşta herhalde benden daha geriye düşer. Benim 49,4 milyon şu an. Tabi yaralılar da var. Hastanede dolu biraz. Bakalım ne kadar kaybetti. Üf 3,4. 120k kayıp. İçeride kaldı 451k asker. Neyden bakalım. Parçalanmış ya, parçalanmış. Neyden ne kadar gitti? Bir kontrol edelim. Kılıç çok gitmiş. Mızrak da bayağı azalmış. Bak bak Luvum'a saldırıyor. Benim Luvu bunun hepsini döver ha. Söyleyeyim. Canı yarıya inmedi daha Luvu'nun. Geçmiş olsun. 1K'ya 9K. Gönderdiği ordu da bunlar. Mulan'ı başa koysa daha iyi olmuş. Mulan daha güçlü Belövü'den. Biz güçlendikçe bunların gücü azalıyor. Evet, bakalım bir sonraki saldırıda ne olacak? Yani eee, elimden geldiğince sizlere bunları göstermeye çalışıyorum. Tabii ki hani her dakika bilgisayar başında olamıyorum zaten. İş yerinde de bilgisayar başındayım. Ekranda vesaire derken insan yoruluyor. 7/24 bilgisayarda da ekranlarda insan gözleri yoruluyor. Ama elimden geldiğince sizler için çekim yapmaya çalışıyorum. Sizler de lütfen kanala abone olup hala hani izleyicilere bakıyorum YouTube stüdyodan. İzleyicilerin %80'i abone olmayanlar. Arkadaşlar abone ol butonuna basarsanız sevinirim. Hani e, emekleri desteklerseniz memnun olurum. Birer tane de yorum yazarsanız fikriniz ne? Güzel bir video olmuş mu ya da istediğiniz bir içerik var mı? Memnun olurum. Sizden ricam kanala abone olmayanlar olsun. Abone olanlar da like atıp yorumlarsa, abone olmayanlar da aynı şekilde yorumlarsa sevinirim. Savaş zaten tam gaz devam ediyor. Mümkün olduğunca bu içerikleri paylaşmaya çalışıyorum. Devamı gelecek zaten. Şu an öyle görünüyor. Savaşın hani bitme tarafı yok. Bitecek bir şey de yok. Ya onlar gidecek ya biz gideceğiz.
Son 1 dakika 23 saniye. Telefondan oynayınca böyle ekrana dokunmayınca otomatik güç tasarrufu etkinleştirdi halim diyor. Bu tabii hani korkutma rallisi biraz yanımıza gelmiş durumda. Ama vurur muyuz? Vururuz yani hiç affetmeyiz o konuda. Kanuni bir yelteniyor ama kafa atılacak bir kale değil şu an aktif olduğu için. Kafa atmak çok asker kaybı yaratır. Gerek yok. Şu an benim kalenin yanına geldi zaten adam da. Şu açıktaki askerleri çekeyim en azından. Çünkü orada kompları düzenlemedim. Toplayıcı falan da var. Boş yere ölmesin. Buna kesin saldıracak ama merak ettim. Bakayım. Aynen nasıl hemen çıktı yam yam gibi. Süleyman şu anda hani bunları alabilecek güçte değil. Kesilir. Zaten Lubu var. Okçuya çok vuruyor. Bak daha skill atamadı öldü. Şöyle bir bakalım. Yine 50 milyon mu gördüm ben? 94K hatta 95K daha ölü verdi. 2,7 milyon güç kaybetti. Az önceki o Mister'ın bana saldırdığı da 4 ordusuyla kafa kafaya çıkmışız. Yani hani Kanuni zayıf olmasına rağmen kafa kafaya çıkmış durumdayız. Bunu şu an askeri az kaldığı için Kanuni solo girecek. Bakalım. Evet arkadaşlar. Zaman kaybı bir de. Böyle sürekli içtim ağaç kapa hatta bazıları diyordu hani sıfırlanmıyor kaleler. Ya sıfırlıyoruz da sürekli aç 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 5 dakika 5 dakika asker sayısı azaldıkça kayıp da azalıyor. Atıyorum adamın kalesine 200K kalınca giden 100K olmuyor. 30K falan ölüyor. Bakın tekrar girdi. Gir çıktı böyle oluyor. 47 milyona düştü arkadaşlar. 7 milyon 8 milyon güç kaybetti şu anda bu adam. 8 milyon kaybetti. Şu an benim altımda. Şu an benim altıma düştü herif. 47 milyon 8. Daha düşmez herhalde ya. 47'de kalır yani hani. En fazla 885 bin oynar. Hani o küsuratı 47 milyon 885 bindi ya. O küsurat değişebilir. 132K kaldı. O da değişmedi. İlginç. Ya da bazen oyun bug mı yapıyor, ne yapıyor anlamıyorum. Adam asker kaybetti. Heh, düştü. 48 milyon 515'e düştü. Anında yansıtmıyor bazen. Hatta şöyle bir bunun kalesinin içine de bir bakalım. Ne kadar kalmış tam? 104K askeri kaldı. 105 diyelim hadi buna. 105K kaldı ya arkadaşlar. 1 milyon 110 binlerden bilmem 1 milyon kaç binlerden sıfırlanacak bu arada bu. Daha bak arkadaşlar diyor dibi kaldı diyorlar. Herkes zero dibi görsün istiyor. Zero zero zero.
Evet. Bak bak, herkes vur vur inlesin diyor. Kanuni Reis bir tane daha patlatır buna, ben söyleyeyim. Seferberliğe gerek yok. Bir tane daha geçirecek. Şimdi mesela 100 bin var ya, ihtimale vursak böyle 30 mu 30, yani açıktan vurulabilir. Bak, Kanuni indi sahneye yine. Şöyle bu adamın zaten şöyle olacak. Sıfırlanma dediğin hastanesi dolu. Hastanesi nereden baksan 360K kapasitesi vardır. 360 bin askeri olacak yani. Ama harcadığı kaynak, giden emekler çöp. 48-2'ye düştü. Şu an sıfırlandı galiba. Yok. Kanuni zaten vurduğu için görüyor direkt. Daha sıfırlanmamış. Şu an artık bitti gibi bir şey zaten. İçeriden çünkü asker çıkmadı. Yok yok, çek geriye. Aynen, şimdi silindi. Bakalım. 50K. Şu an sıfırlandı galiba. 48,1'e düştü arkadaşlar. 48 milyona düştü. 55 milyondan. Bakalım. Sıfır mı değil mi? Ne diyorsunuz? 39K. Şaka gibi ya. Adamda bir şey kalmadı. 39K'cık askeri var şu an. Farm toplar ancak. Bakın, sıralamaya bakalım. Adam 12.liğe düştü. Nereden nereye? 6.lıktan 12.liğe. 2 kat geriledi herif bir anda güçte. Ve full T7 kale arkadaşlar bu. Full T7. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz kıymetli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.